İkinci yüzyıla %1, %1. Haber böyle, Tüme dergisinin editörleri ve okurlarının oylarıyla belirlenen en etkili 100 kişi listesi açıklandı. Tüme'nin en etkili 100 kişi listesinde yer alan Haluk Levent ödülü reddettiğini açıkladı. Levent Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, resmi açıklama geldi az önce. İngiltere Kralı Charles, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Elon Musk, Beyoncé, Messi, Bella Hadid, Janet Yellen ile birlikte en etkili 100 kişi içine seçilmişim. Türkiye'den 182 kişi önerilmiş. Editörler araştırma yapmış. Twitter'da dünya sıralamasındaki gücü. Görüntülenme ve etkileşim gücü. Üye sayısı. Ahbap'ın geçmişte ve son depremdeki çalışmalar. Ama içerik beni üzdü. Referans olan kişi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil. Bu sebeple ödülü reddediyorum ve Amerika'ya gitmeme kararı aldım. Deprem sürecinde tüm devlet kurumları, hükümet, tüm muhalefet, belediyeler ve 18.000 sivil toplum kuruluşu yani tüm ülke tek yürek olup herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım, açıklamasını yaptı. Reddetmek, ödül takdim edenler in üstüne çıkmak demektir. Ne de çok yalaka, ödül bekleyenimiz varmış son 20 yılda. Kiminin yapıp ettikleri, kiminin sukutları ödüllendirilerek, sukuta devam etmeleri için ödüllendirildi zat-ı şahaneleri ve ilgili kurumlarınca. Önlerine atılan kemiği yalamaya koştular. Gözlerini kapadılar, vazifeleri yaptılar. Kıldılar beşi, aldılar maaşlarını. Hiç hatırladığınız bir isim olabiliyor, bu 20 yılda cenahınızdan ödüllere, hayır diyen, la dilli bir kahraman. Seçmen listeleri, adaylar, ittifak listeleri, küskünler, umutla yürekleri çırpanlar, hükümetin 23 yılda 23 maddelik seçim sihirnamesi falan filan. Gündüz böyle akıyor. Ramazan'ın son cuması bugün. Filistin'de kan var, ateş var. Bizim kuşak bugünü Kudüs günü olarak kutlardı. Bugün paylaşımımı Ramazan boyunca cüz öykülemeleri üzerine yaptığım mesaiden bir muhtasar alıntı ile değerlendireyim. İstedim ki kahramanın adı sevgili Peygamberimizin Kevser evladı Hüseyin'in adı olsun. Habile, İsmail'e ardıl bir muhalif. Ebu Zerre bu Hanife çizgisinin yadigarı. İsterdim ki 20 yılımız böyle bir siyasi çizgiyle geçebilseydi. Oluklar çift birinden nur akar diğerinden kir. 20 yılın kısa tarihi. Kaçırılan fırsatlar. Mesela, darb-ı mesel, temessül, temsil. O gün ne kadar küçük düşürücüydü. Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki küresel güçler, Türkiye üzerinden Irak'a asker çıkartmak istiyorlardı. Bunun için ülkenin müesses sisteminden dışlanmış bir siyasi hareket içinden çıkan bir grup, eski çizgilerini değiştirdiklerini ilan edip dış güçlerle anlaşıp ülkenin onlara entegrasyonu sözü vererek seçimlerde iktidarı ele geçirmişlerdi. Şimdi ise bedel ödeme zamanıydı. Meclis milletvekillerine baskı yaparak Irak'a askeri tezkerenin çıkması için zorluyorlardı. O dönemde bir grup onurlu insan, bu duruma açıkça hayır diyerek meclisten bu yönde karar çıkmaması için bildirgeler imzaladı ve bu kırlı siyasetle hesaplaşmaya başladılar. 2003 yılının Mart ayı. Bugün üzerinden 20 yıl geçmiş, ülkeyi hala o çizgi yönetiyor. 2. Hüseyin ve arkadaşları,
bu süreçte temsil ettikleri İslami değerleri kirletecek bir geleceği görerek, buna bulaşmamış seçkin bir zümre olarak kalmayı tercih ettiler. Nur adını verdikleri bir siyasi parti kurdular. Amaçları meclis içinde siyasal çalışmalar yapmak değil, ülkenin asıl güçlü bir parlamento dışı siyasal muhalefete ihtiyacı olduğunu düşünüyorlardı. Seçimlere katıldılar ve her seçimde yılda yaklaşık %1 büyümeyle, bugün %20 seçmenin oyunu alabilen güçlü bir siyasal hareket haline geldiler. Ülke meclise girebilmek için %10'luk bir baraj isteyen bir anayasaya sahipti. Bu nedenle ilk 10 yıl boyunca bu orana ulaşamamışlardı. 3. İkinci 10 yıl daha çalkantılı geçti. Meclise girecek bir orana ulaşıp önemli sayıda milletvekili çıkarsalar da, önlerine konulan yanlış buldukları bir yemin metnini okumadılar. Sırası gelen her milletvekili aynı şeyi yaptı partilerinden. Günlerce ülke gündemi onlara kilitlendi, tanınırlıkları arttı. Mecliste olmamakla beraber güçlü bir çekim ve heyecan yarattılar. Bir zamanlar ortak bir hayalde buluştuklarını sandıkları mevcut iktidarın yaşattığı her kirlenmeden, temsil ettikleri değerlerin yıpranmamasını sağladılar böylece. Yanlışlar o kadronun yanlışıydı. 4. Suriye politikasını eleştirdiler. Ulusalcı reflekslerle, Müslüman kardeşliğine dayanan bir birlik hayallerine balta vuran bu politika, ülkenin geleceğini tehlikeye atıyordu. Aynı şekilde Kürt sorunu üzerine izledikleri çizgide tümden yanlıştı. İlk yıllarda küreselci çizgide, sonra da ulusalcı çizgide yanlıştan yanlışa sürükleniyorlardı. Hüseyin, Doğu bölgesinin bir insanı olarak, bu eleştirileri daha anlamlı bir temele oturtuyor ve iktidarın icraatlarını İslamcı açıdan yerden yere vuruyordu. Ve kalkınma adına yapılan bir dizi inşaat projesiyle kendi zenginlerini yarattılar, yolsuzluklara battılar. Kendileri namazlarla, eşleri de tesettürlü görüntüleriyle bu çirkin işlerin içinde görünürken, sadece kendilerine zarar vermiş oldular, İslam'a zarar veremediler. Gerçek Müslümanlık derdi olanlar, Nur zümresinde toplanarak temsil ettikleri değerlerin yıpranmamasını sağladılar. 6. Yerel ve ulusal yönetimde kendi parti seçmenleriyle sınırlı bir personel yerleştirme politikası, adeta yeni bir beyaz Türkler oluşturmuştu. 20 yıl içinde büyüyen Z kuşağı için çok uzun süreli bir iktidar bıkkınlığı yaratmıştı. Gençler hükümetle İslam'ı eşleştiren bir algı operasyonuyla dinden uzaklaştırılmak isteniyordu. Diyanet, birçok STK'laşan cemaat ve tarikat yapılaşmalarının iktidara eklemlenmiş hali, Müslümanlık adına işlenen bu pis işlere karşı sessiz kalmıştı. Hüseyin ve arkadaşları bu süreçte dilsiz şeytan olmama kararlılığında yol aldılar. 7. Sonuçta onlar Adem'den beri gelen çatışmada Habil'in çizgisini temsil edenlerdi. Saffat suresindeki İsmail'in kurban bahsini az önce arkadaşlarıyla okudular. Kurban etmeyeceklerdi davalarını, kendileri siper edeceklerdi. Hüseyin'in kurbanı, Kerbela'nın anlamı bu değil miydi? Ebu Hanife'nin temsil ettiği adalet iktidarı bu mirastan beslenmemiş miydi? Ebu Zer duyarlılığı taşıyanlar, ülkedeki bu gelir eşitsizliğini onaylayabilirler miydi? Nur, tüm bunlara la hayır diyen bir ses olarak bugün de mazlumların, ezilmişlerin, sömürülenlerin sesi olmaya devam ediyordu. Gökte uçan bu özgür kuşları Allah'tan başka hiç kimsecikler tutamıyordu. Davud'un, Süleyman'ın beldesi de, Hazreti Peygamber'in Medine'si de bu özgürlükten beslenmişti. Her güzel sesi dinleyerek, kervan büyüyerek hedefine ulaşacaktı.
8. Hüseyin ve arkadaşlarının mücadelesi zamanla daha da önemli hale geldi. Ülke ekonomik krizler ve siyasi çalkantılarla sarsılırken, Nur Partisi halkın umudu olmaya başladı. İktidarın yolsuzlukları, ahlaki çöküşü ve adaletsiz politikaları karşısında dimdik durarak, sağ sola yalpalayarak, lüzumsuz ittifaklar içinde yer almayarak, sabırla halkın gözündeki itibarlarını artırdılar. 9. Nur Partisi, ülke genelinde eğitim ve sosyal hizmet projelerine öncülük etti. Yoksul kesimlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve eğitim seviyesini yükseltmek için çalıştılar. İktidara geldiklerinde adaletli ve eşitlikçi bir toplum inşa etme sözü verdiler. Halk artık iktidarın boş vaatlerinden bıkmış ve gerçek değişim arayışındaydı. 2003'te kirlenmeden uzak duracağı intibağı veren İslamcı hareketin diğer yarısı da iktidarın ilk yıllarının misyonu ile kendi asıl çizgisini kaybetmişti. Sonunda Nur Partisi'nin çabaları ve dürüst politikaları meyvesini verdi. Ülke genelinde yapılan seçimlerde halkın desteğiyle iktidara geldiler. Artık yemin barajları, anayasal engeller duramazdı milyonların tercihi karşısında. Meclise bir girdiler, pir girdiler. Hüseyin ve arkadaşları, yıllar süren mücadelelerinin ardından, ülkeyi daha iyi bir geleceğe taşıma şansına sahip oldular. 11. İktidara geldiklerinde, Nur Partisi hızla reformlara başladı. Yolsuzlukla mücadele, eğitim ve sağlık alanlarında yapılan yatırımlar, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışı, ülkenin her kesimine hizmet etmek için gerçekleştirilen projelerle ülkenin yüzü değişmeye başladı. 12. Hüseyin ve arkadaşları, yıllar önce başlattıkları mücadelelerinin sonunda, ülkenin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktasına ulaştılar. Fecri Kazib'in ampulleri patladı, Fecri Sadık iktidara geldi. Türkiye'nin geleceğine yön veren önemli kararlar aldılar ve halkın güvenini kazandılar. Nur Partisi, ülkenin adalet ve eşitlik temelinde büyümesini sağlamak için kararlılıkla çalıştı ve nihayet Türkiye, birlik halinde oldukları komşu ülkeleriyle hak ettiği huzur ve refah düzeyine ulaştı. En önemlisi, adil bir düzen.